Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Merkez Bankası faiz kararına değineceğiz. Evet, son dakika Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizleri 150 bas puanlık indirdi arkadaşlar. Bu indirimin ardından da dolar kuruna baktığımız zaman dolar kurundaki hareketlerin gayet stabil olarak geliştiği, piyasanın bunlara pek de tepki göstermediğini görüyoruz. Viyop 30'a baktığımız zaman 4336 puandan, BIST 100'e baktığımızda da %1,05 puanında şu an yukarıda hareketlerin gözlemlendiği. Euro dolar paritesinin 0,98 bas puanında ilerlediği görülüyor. Altın 1639 civarlarında, o da %0,60 piyasanın altında hareketlerine devam ediyor. Peki bu faiz kararından sonra dolar kurunda ne türden hareketler görebiliriz? Şimdi sizlerle birlikte bunu burada değerlendirmeye çalışacağız. Erdal, hoş geldin. Onun ardından bizlerin bakacağı altın tarafına sizlerle birlikte bakacağız. Bakalım altında ne gibi hareketler var? Biliyorsunuz altın ve dolarla ilgili Elliott çalışmalarımız var. Bu Elliott çalışmalarına göre de güncel hareketliliği sizlerle birlikte burada tekrardan Merkez Bankası'nın almış olduğu 150 bas puanlık faiz indirimiyle birlikte değerlendirmeye koyacağız arkadaşlar. Ayrıca sizlerden gelecek soruları da gene bu canlı yayın içerisinde değerlendireceğim. Sizler de canlı yayına katkılarınızı soru şeklinde iletebilirsiniz. Seste herhangi bir sıkıntı yok zannedersem. Evet, buradan baktığımız kadarıyla seste de herhangi bir sıkıntı şu an itibariyle gözükmemekte. Evet sevgili dostlarım, Merkez Bankası'nın 150 bas puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından politika faizi %12'den %10,50 civarına inmiş oldu. Burada yapılan açıklamalardan bizlerin dikkatini çeken en önemli taraf ise arkadaşlar, Merkez Bankası'nın ilerleyen günlerde, yani ilerleyen faiz kararlarıyla ilgili bir faiz kararına daha gidebileceği ve onun ardından faiz artışlarını faiz indirimlerini durdurabileceği yönünde bir açıklama çıktı. Yani son Merkez Bankası faiz kararından da bir 150 bas puanlık faiz indirimi gelebilip hükümetin ve Merkez Bankası'nın hedeflediği %9 puan civarına kadar Merkez Bankası'nın faizleri çekebilme ihtimali de oldukça yüksek gözüküyor bu son açıklamanın ardından. Yani Merkez Bankası diyor ki bundan sonraki ben faiz toplantımda bir faiz indirimine daha gideceğim ve bu faiz indirimiyle birlikte artık bundan sonra faiz indirimine gitmeyeceğiz. Bu da önceki Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalardan anlaşıldığı üzere %9 hedefine doğru Merkez Bankası politika faiz oranını çekeceği yönündeki hedefini tutturacağı benziyor arkadaşlar. Burada 150 bas puanlık bir sonraki faiz artışında da bir indirim gelir ise burada da faiz oranları %9 civarına doğru, %10.50'den %9 civarına doğru çekilme olasılığı oldukça yüksek. Bir sonraki toplantıda da bir 150 bas puanlık daha indirim gelecek. Şimdi dolar kuruna baktığımız zaman dolar kurunda stabil arkadaşlar, çok tuhaftır. Bütün dünya özellikle rezerv paraların faiz arttırımına, enflasyonla mücadele için faiz arttırımına gittiği bir dönem içerisinde bizlerin faiz indirimine devam ediyor olmamız gerçekten çok böyle ne diyeyim sizlere, işletilmesi, okutulması gereken ekonomi okullarında özellikle okutulması gereken bir program dahiline girmiş durumda. Ve dolar kuruna şu an itibariyle baktığımız zaman 4 saatlik grafik içerisinde de bunu baktığımız zaman hareketlerin gayet stabil olduğu, aşağı yönlü bir hareket izlenmediği gibi yukarı yönlü de bir tepki hareketinin gelmediğini görüyoruz. Evet, Ayaz Yıldız Bitcoin ne olur demiş. Ayaz, Bitcoin'e de bakalım ama şimdi bir doları altını inceleyelim. Merkez Bankası faiz kararlarının ardından neler olabileceğiyle ilgili öngörülerimizi burada sunalım. Vakit kalırsa gene Bitcoin değerlendirmesine de yapmaya çalışırız. Evet, Serkan Sercan vallahi demiş bir program yok başkanım demiş. Tamamen seçim odaklı bir program.
Evet, Serkan'ın da dediği gibi seçim odaklı bir program arkadaşlar. Burada dolar kurundaki sıkışıklık da sizlerle birlikte takip ettiğimiz şu süreç içerisinde gelişiyor. Bakın alttaki şu 18.40 bizim için önemli bir alan. Yukarıdaki alan ise mavi çizgiyle belirlediğimiz 18.80. Hareketler baktığımız zaman yukarı yönlü iğne şeklinde ve aşağı yönlü iğneler şeklinde gerçekleşiyor. Fakat bu iğnelerin ardından yukarı yönlü de olsa hemen aşağı yönlü çekilip dolar tekrardan 18 lira 50 kuruş bandı üzerine yerleşiyor sevgili dostlarım. Bunu da buradaki yatay hareketten zaten sizlerle birlikte izliyoruz. Bakın aşağı yönlü hareketlerde ise alımla karşılaşan bir dolar kuru ve buradan da tekrardan orta band seviyesi olan 18.50-18.58 aralığına doğru dolar kurunda tekrar hareketler gerçekleşiyor. Bizlerin son sizlerle birlikte yaptığımız Elliott çalışmamızda da vardı arkadaşlar. Burada bir düzeltme sürecine girilecek olacak ise dediğim gibi 18.40 önemli bir seviye. Bizler dolar kurunda bu 18 lira 40 kuruş seviyesini sizlerle birlikte takip edeceğiz ki ilerleyen dönemlerde bir düşüş süreci içerisine girersek eğer bu seçim politikası, seçim uygulamalarıyla ilgili yüksek sert bir dolara müdahale şeklinde bir ortamla karşılaşırsak bizler ne yapacağız? Kendimizi koruma amaçlı bu 18.40'ı aklımızda bir yerde tutacağız arkadaşlar. Çünkü buranın altı 17 lira 87 kuruşa kadar hızlı bir aşağı yönlü düşüş sürecini başlatabilir. Şimdi bazı arkadaşlar bu türden açıkladığımız stratejileri genellikle bak düşecek dedin düşmüyor şeklinde algılıyorlar. Böyle bir algı içerisine girmeniz son derece yanlış sevgili dostlarım. Çünkü biz 18.40 geçen seneki Aralık ayındaki yapılan operasyonu biliyorsunuz. Orada kurlar bir anda yukarıya doğru yükseltilip ani 1-2 gün içerisinde ne kadar hızlı bir şekilde 10 liralar seviyesine kadar çekildiği dönemi biliyorsunuz. O yüzden diyoruz ki 18 lira 40 kuruş altında kapanış olmadıkça dolar kurunda hala da yukarı yönlü potansiyel devam ediyor ve dolar kurunda hala yukarı yönlü bir seyri sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ama ola ki 18.40'ın altında aşağı yönlü bir düzeltme isteği içerisine girecek dolar kuruyla da karşılaşabiliriz. Bu bir stratejidir. Bu stratejiye bağlı kalmak iyidir. Daha büyük zararlar içerisine girmektense bir bölgeden zarar kes yapıp aşağılardan dolar miktarını arttırmak da yatırımcı için karlı bir pozisyon içerisine girebileceği dönemi başlatabilir. O yüzden her zaman diyoruz ki yükseklerde para kazanabileceğiniz gibi düşüşlerde de para kazanabilirsiniz. O yüzden düşüş ve düzeltme süreçleri içerisinde paniğe kapılmaya da gerek yok sevgili dostlarım. Çünkü düşüşler de her zaman sizlere para kazandırabilecek ortamı sağlayabilir. Eğitim bazlı olarak birçok videomuzda gene bunlara sizlerle birlikte değinmiştik. Sabır önemli, sabredeceksiniz. Özellikle yatay süreç içerisinde olunan dönemler çok sabır gerektiren dönemlerdir. Uzun zamandır yatayda giden bir dolar kuru fakat enflasyon ve reel enflasyonla birlikte reel faiz oranlarında ele aldığımız zaman %83 civarında bir reel enflasyon ortamında %12'lik bir faiz ortamının olduğu bir süreç içerisinde de dolar kurunun hala da ucuz olduğunu söyleyebiliriz sevgili dostlarım. Bu anlamda da bakıldığı zaman dünya genelinde dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket 114 puana kadar dayanmış durumda. Orada bir 114 puan beklentimiz bizim zaten mevcuttu. O yüzden o oluşum, bakın orada da bir 114 puanı sizlerle birlikte nasıl bulmuştuk? Hatırlayan arkadaşlarımız gene bilir. Oradaki formasyon ve oradaki formasyonun dolar endeksinde bir 114 puan seviyesine kadar gidebilirliğinin oldukça yüksek olduğunu ve bu faiz ortamları içerisinde de ABD'nin rezerv para olması ve faizleri arttırmasından kaynaklı olarak da bu dolar endeksindeki güçlenmenin olabileceği ile ilgili yorumumuz vardı ve dediğimiz gibi bakın tam dikkat ediyorsanız bazılarının teknik analiz işlemez dediği
bir ortamda teknik analizin ne kadar iyi işlediğini sizler de göreceksiniz. 114 puana kadar dayanan bir dolar endeksinin tam 114 puan seviyesine deyip geri dönmesi gerçekten teknik analiz çalışmıyor diyenlerin aklına şaşırmak gerekli diye sorusunu da sordurmak gerekli. Tabii ki teknik analiz yaparken, teknik analizi bulurken piyasa haberleri, ekonomi haberleri, son dünya üzerindeki ekonomi haberlerini dinleyip buna göre yorumlara katılmak oldukça önemli olacaktır. Bu yüzden de ikisini birden harmanlayıp bizler için dönüş seviyelerinin ve olası hedeflerin nereler olabileceğiyle ilgili yorumlarda bulunmak da oldukça önemli olacak sevgili dostlarım. Evet, Ramazan Topçu, selamun aleyküm, iyi yayınlar başkan demiş. Teşekkürler Ramazan. Bu arada katıl üyeliğinden kanalımıza katılıp kanalımıza katkı sunan arkadaşlarımızın hepsini de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun da diyorum. Nevin selamlar demiş, kolay gelsin, çok teşekkürler. Altın çıkmıyor demiş Murat Altınsoy. Evet, altında arkadaşlar bakın, altında şöyle bir durum var. Altın çıkmıyor diye bir olay yok aslında da. Altında baskılama süreci çok fazla. Altındaki bu baskılama sürecini bizler hepimiz, sizler de biliyorsunuz ki Rusya'nın elinde bulunan altınları Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek fiyattan sattırmak istememesinden kaynaklı. Dünya genelinde bizim gibi gram altın olmadığı için biliyorsunuz dünya genelinde bu işler ons altın süreciyle devam ediyor. Ons altın olarak da baktığımız zaman benim altında özellikle 1614 dolar seviyesi ve 1594 dolar benim için maksimumdur arkadaşlar. Buradan altının onsunda bir 5. dalga yukarı yönlü yükseliş beklentim var. Şöyle grafik olarak da açayım. Dolara tekrardan döneriz. Altına girmişken hemen altının onsuyla ilgili tahminimizi de yapalım. Bakın arkadaşlar, benim bu süreç içerisinde sizlerle birlikte ne dedim? Altında özellikle beklentim olan bir seviye var ve bu seviyede altında ben e, 4. dalga düşüşü içerisinde olabileceğimizi, bakın şuradaki 4. dalga düşüşü ve altında henüz 5. dalga yükselişinin başlamamış olabileceğiyle ilgili bir öngörüm var ve bu öngörümün arkasındayım. Tabii tutar mı tutmaz mı onu zaman içerisinde sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ve benim için burada ne dedik? 1610 dolar seviyesi önemli. Belki burada ufak bir sarkma 1594'e kadar da olabilir. Fakat bu 1600-1594 aralığı içerisinde ons altının geri dönüp, bakın şuradan geri dönüp 5. dalga yükselişini başlatacağını ben düşünüyorum. O yüzden altını takip eden sevgili dostlarımız, tabi buna bağlı olarak gümüş de altınla birlikte hareket ettiği için arkadaşlar, gümüş takip eden sevgili dostlarımız da buradaki analize göre kendilerine bir yol belirleyebilirler. Ve altının artık bu seviyelerinin dip seviyeler olabileceğiyle ilgili düşüncem mevcut. Ve bu dip seviyelerden bir dönüş altın tarafında yukarı yönlü olacağını düşünen taraftayım ben. Tabii sizler neler düşünürsünüz? Bununla ilgili yorumlarınızı da yaparsanız sevinirim. Bu arada arkadaşlar chatte şu an 108 kişi var. 108 kişinin her biri bir beğeni atsa kanalımız daha da fazla arkadaşımıza ulaşabilir. Sizlerden ricam aşağıdaki beğen butonuna dokunmanız veya yapabiliyorsanız yayını paylaşabiliyorsanız yayınımızı da paylaşmanız olacaktır. Bu arada bazı videoların altına yorumlar yazan gereksiz tipler var. Bu tiplere de sizlerin karşılık vereceğinizi çok iyi düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok gereksiz insanlar, gereksiz kişilikler. Bunlar parayla tutulmuş kişilikler olarak düşündüğüm için pek de dikkate almakta istemiyorum. Zaten gereksiz konuşuyorlar. Kardeşim, geçen gün EYT ile ilgili açıklama yapıyoruz. EYT çıkarsa adam diyor ki, yorumun altına yazmış, ne kadar gereksiz bir insan ya. EYT çıkarsa biz bundan sonra piyasada her şeyi çok pahalı yeriz. Ve sevgili dostum, emeklilikte yaşa takılanlar, adamlar bir şeyi hak etmiş. Adamlar 10.000 gün, 8.000 gün, 7.000 gün, 6.000 gün prim ödemiş.
Belki de senin ananın babanın şu güne kadarki emeklilik parasını idame etmiş. Yani bu adamların ödediği primler sayesinde senin annenin babanın emeklilik sürecinde herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiş. Şimdi sen bu adamlar bir hak peşinde koştururken sen bu adamların hakkını niye baltalamak istiyorsun ki? Yani neye dayanaraktan böyle bir açıklamada bulunuyorsun? Gerçekten sen en basilin tekisin. Ben tek söyleyeceğim bu. Ayrıca senin gibi tiplere çok güzel de bir şey verilmiş zaten. Artık 65 yaş emeklilik size giydirilmiş. Artık 65 yaşında emekli olmayı beklersin sevgili dostum. Sana da diyecek bir şey yok. Gayet oturduğun yerde 65 yaşında çoluğunun çocuğunun emekli olmasını beklersin. Bırak insanlar bir hak peşinde koşturuyor. Bu hakkı sonuna kadar götürsün. Yani burada insanları ve bizleri e, niçin kızdırıyorsun ki? Anlamak mümkün değil gerçekten. Yani ne bileyim sevgili dostlarım, boş verin. Biz konumuza girelim. Gereksiz kişilere gereksiz cevapları da başka yerden zaten sizlerle birlikte veririz. Evet, altın tarafında dediğim gibi arkadaşlar, ben altında yukarı yönlü bir yükseliş beklentisi içerisindeyim. Benim için yapmış olduğum Elliott çalışmasına göre artık altında bu seviyelerin bir dip seviyesi, tabii hiçbir zaman hiçbir analiz %100 olacaktır diye bir beklenti içerisine girmekte yanlış olur. Ama bizlerin beklentisi, ben artık buradan bir 5. dalga yükselişi, yani altında bir 2200 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketin başlama olasılığının oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum bu seviye üzerinden ve bunu takip ediyorum. Elimde benim eğer altınım olsaydı ben 1594 dolar altında kapanış olmadıkça elimdeki altınıma sahip çıkardım. Yani geri vermezdim arkadaşlar ve yukarı yönlü, özellikle de Kasım ve Aralık ayı enflasyon, reel faiz oranı arasındaki dengeyi gözettiğiniz zaman bu enflasyonist ortamda, Rusya-Ukrayna savaşının olduğu bir ortamda, ayrıca biliyorsunuz Hong Kong olayları, Çin olayları, bütün bunlar çok önemli. Hepsi aslında altının yukarı yönlü hareketinin hızlanmasını gerektirecek olayların içerisinde olan bir döngü içerisinde olduğumuzu da görürsek, e, altındaki hareketler bir gece ansızın gelebilir. Bakın, bir gece ansızın gelebilir. Sizin sabah sattığınız altınınız ertesi sabah uyandığınızda gözlerinize inanamayacağınız rakamlar seviyesinde olabilir. O yüzden de diyoruz ki altında özellikle bu 4. dalga düşüşünün beklenmesi iyi olacaktır, iyi gözlenmesi gerekecektir diye de düşünüyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet, Tayfun Şahin EYT konusunda haklısınız demiş. Deniyorlar çok demiş. Ya gerçekten Tayfun, bu kadar, ya insan, sen kendi çoluğunun çocuğunun geleceğini de mi düşünmüyorsun be arkadaşım? Yani şimdi bakın arkadaşlar, EYT konusunda ee, şimdi bizlerin çocukları ileride emeklilik yaşı yükseltildi. Bakın, 65 yaşa çıkartıldı. Yani senin benim çocuğum artık 65 yaşında emekli olacak. 2008 yılından sonraki sigortaya girişli olan bizim çoluğumuz çocuğumuz 65 yaşında emekli olacak. Şimdi kendinizden pay biçin. Gelmişsiniz 50 yaşına, 55 yaşına. Siz 50-55 yaşından sonra bir yerde iş bulup çalışabiliyorsanız, yani bir çoluğumuz çocuğumuz bakımından düşünün. Bir iş bulup çalışabiliyorlarsa çok şanslılar. Ama kendinizden düşünün, 55-60 yaşlarında daha bir yerlerde, nerelerde çalışabilirsiniz. Ee, O yüzden 65 yaşı, ben 65 yaşındaki emekliliği hiç düşünemiyorum. O yüzden bu çocukların 2008 sonrası özellikle sigortalı olan gençlerimizin ileride nasıl bir emeklilik getirebileceği, bu emekliliği nasıl bekleyebileceği ve şuradan buradan da bir yatırımı, bir evi, şu su, bu su yoksa hayatını nasıl idame ettirebileceğini çok merak ediyorum. Bunun da bir an önce düzeltilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Şu an Vedat Bilgin gerçekten güzel işler yapıyor arkadaşlar. Basından takip ettiğimiz kadarıyla bu konuya Vedat Bilgin eğiliyor.
EYT'lilerin şu anki sorunlarını çözmüş gibi görünen bir Vedat Bilgin var. Ama EYT'lilerin isteği 8 Eylül 99 yılı öncesindeki şartlara bağlı olaraktan EYT'nin çıkması ve kendileri de çok haklı. Bir şeye bakın arkadaşlar, devlet verdiği sözden geri dönmez. Çünkü devlet verdiği sözle bilinir. Devlet hepimizin devletidir. Hepimizin adına karar veren bir mercidir ve en güvenilir merci devlet olması lazım. Devletle siz ilk girdiğinizde bir sözleşme yapmışsınız ve bu sözleşmeye göre size bazı haklar devlet tarafından verilmiş. Fakat devlet daha sonra bu hakları ben geri aldım şeklinde bir açıklama yapıyor. Belki kanunen bu yönde devletin hakları olabilir. Bu yönden kanunlar çıkarabilir. Ama devlet geriye dönük hakları alamaz. Ben bu yönde biliyorum. Tabii hukukla, kanunla ilgilenen arkadaşlar bu işleri daha iyi bilirler, daha iyi takip ederler. Onların vereceği kararlar daha iyidir. Ama insanlara bir hak verildiyse belki de yarın öbür gün bu karar çıkmadan önce emekliliğine bir ay kalmış, 10 gün kalmış, 15 gün kalmış insanlar vardı. Maalesef Yaşar Okuyan döneminde bu kanun çıkartılmış. Şimdiki hükümet tarafından da bu kanun çıkartılmamış arkadaşlar. Bakın burayı da yanlış anlamayalım. Bu kanun daha önceden Yaşar Okuyan hükümetinde oldu. Yaşar Okuyan'ın bakanlık döneminde çıkartılmış yanlış bir karar. Maalesef ki bundan sonraki hükümetler de bu yanlış kararı devam ettirerekten EYT'lilerin mağduriyetine mağduriyet katmış durumda. Bir an önce çözülmesi gereken bu yanlış, hukuksuz, kanunsuz, kuralsız sistem maalesef ki bugüne kadar uzatıla gelmiş. En son ben meclisten takip ettiğim kadarıyla MHP bu konuda bir evet oyu kullandı. Bütün EYT'lileri umutlandırdı. Fakat ikinci turda bir baktık ki MHP Grup Başkanı'nı görevden almışlar. Yani insanlık namına gerçekten üzücü bir karardı. MHP'yi biz sözünün eri bir parti olarak bildiğimiz için MHP'den böyle bir hareket gerçekten beklemiyorduk. Devlet Bahçeli'den de böyle bir hareket beklemiyorduk. Ama sonuçta gördüğümüz gibi ikinci turda ki MHP'nin seçim önergesinde EYT'lilere vermiş olduğu sözler vardı. Bu sözleri maalesef ki MHP tutamadı. Eğer ki MHP bu sözleri tutsaydı bu iş şimdi bu kadar bile uzamayacaktı. Birinci turda parmak kaldırılmasına karşılık sanki dalga geçer gibi, alay eder gibi ikinci turda bu işe MHP tarafından da red oyu kullanıldı. Şimdi bütün bunlar bir gerçek değil mi sevgili dostlarım? Hepimiz bunları izledik. Yani gözümüzün önünde cereyan eden olaylar. Bu konuları bence böyle e, daha gerçekçi bir gözden değerlendirmekte fayda var. AK Parti'nin tutumunu zaten hepimiz biliyoruz. AK Parti bu işe baştan beri karşıydı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu önceki açıklamaları da biliyoruz. EYT ile ilgili daha önce Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Böyle bir emeklilik yok, böyle bir rahatlık yok dedi. Ayrıca bu emeklilikle birlikte çift dikiş yapacaklar şeklinde açıklamalar da bulundu. Şimdi bu taraftan olaya baktığımız zaman zaten bu işi önemsemeyen bir parti olduğunu da görüyoruz. Şimdi bu seçimler yaklaştı. Tabii bu seçimler artık çok önemli. Seçim ekonomisine girmiş olmamızdaki sebep de buradan kaynaklı zaten. Bu işlere pek sıcak bakmayan bir partinin artık bir anda özellikle bakanın Vedat Bilgin'in araştırmaları ve bunları bir araya toparlamasıyla birlikte artık konuya oy bakımından da sıcak baktığı gayet anlaşılır arkadaşlar. Ve inşallah dedikleri gibi Türk usulüne dayanaraktan bu yasa çıkacak ve bu insanların mağduriyeti giderilmiş olacak diyoruz ve hakları olduğunu da üstüne basa basa söylüyoruz. Daha önce de yandaş kanal dediğimiz kanallarında EYT'lilere yapmış olduğu açıklamalar vardı. Hepiniz biliyorsunuz bunları da arkadaşlar. Ne diyorlardı? Erken emeklilik. Yani erken emeklilik isteyenler. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Emekliliğin EYT'nin açıklaması neydi? Emeklilikte yaşa takılanlar. Ama yıllarca bu kanallar ne dedi?
erken emeklilik isteyenler burada kamuoyunda bir gündem yaratmaya çalıştılar ve bu gündem neticesinde de şimdi bu yandaşların haberlerini izlediğim zaman gerçekten sinir oluyorum. Ben şu an emeklilikte yaşa takılanlar diye ballandıra bu EYT'yi anlatıyorlar. Ama geriye dönük baktığınız zaman hakkını elde edememiş birçok EYT'li insan, çoğu emekli olmuş durumda. Şimdi bu insanların hakları ne olacak? Şimdi bir de işin bu tarafı var. Hadi geriye dönük bakalım arkadaşlar. Geriye dönük bu haklarından faydalanamamış. Artık yaşı gelmiş. Normal bir şekilde emekli olmuş bir sürü EYT'li insan da var. Bunların hakları ne olacak? Peki şimdi öbür tarafa bir inancımız varsa, eğer ki öbür dünyaya inanıyorsak, öbür yaşantıya inanıyorsak, bu insanların hakları ne olacak? Bunlara da bir dönüp bakmak lazım. Hazreti Ömer adaletini şu an ülke yaşıyor diyenleri de bir düşünmek lazım. Acaba Hazreti Ömer yaşasaydı bundan önceki hükümetlere diyelim. Hepsi işin içinde arkadaşlar. Ben hepsini sayıyorum. Sadece son partiden bahsetmiyorum. Bütün hepsine bahsediyorum. Çünkü ezilen ezildiğiyle kalıyor. Gariban garibanlığıyla kalıyor. Bu maaşlara yüksek artışlar gözükse de 2 ay, 1 ay süren zaman zarfı içerisinde enflasyonist baskı zaten bütün bunları da alıp götürüyor. Çarşı, pazar, manava çıktığımız zaman hepimiz izlemiyoruz mu sevgili dostlarım? Fiyatları görüyorsunuz. Bakın son zamanlarda sizlerle karşılaştığım sorunlardan ben de bahsedeyim. Markete giriyorum, bir ürün alıyorum. Raf etiketinde 20 lira yazıyor. Bak kasaya geliyorum, kasada 25 lira çıkıyor. Ondan sonra ya rafta 20 lira bunun fiyatı dediğim zaman kasadaki bayan arkadaş veya bay arkadaş hangisi bazen değişiyorlar çünkü devamlı. Abi unutmuşuz diyor, fiyatı değiştirmeyi unutmuşuz diyor. Yani arkadaşlar artık marketlerde bu çalışan arkadaşlar da bu fiyat değiştirmeye yetişemiyorlar. Çocuklar arkasını döndüğünde fiyat değişiyor ama kanunen ne diyor kanun? Raftaki etiket yazılı fiyatı neyse bu fiyat üzerinden parası alınacaktır. Yani ama son zamanlarda bu market sahipleri şöyle bir olaya girişiyormuş sevgili dostlarım. Bunu da duydum. Çalışanlar eğer ki buradaki fiyat farklarından kaynaklanan sorunu arasındaki fiyat farkını çalışanlarından kesiyorlarmış. Ya buna da yazıklar olsun diyorum. 3 kuruş zaten asgari ücretle çalıştırdığınız bir kesim var. Onlardan da artık bu raf farkını kesiyorsunuz. Ülkenin geldiği durumda ayaklar altında arkadaşlar. Ki bu mağazaların binlerce büyük mağazası, zincirleri mevcut. Ya bu kadar düştüyseniz ben size de bir şey demiyorum. Evet 150 puan düşürdüğü halde diyor gene doların yönü aynı demiş efsane. Evet arkadaşlar 150 bas puanlık faiz artışı gelmesine rağmen gerçekten doların kımıldamaması hala daha sabit bir şekilde hareketlerine devam etmesi. Hatta şu an itibariyle baktığımız zaman bir %0.09'luk dolarda bir aşağı yönlü yön. Sterlinde ise 20.87 civarlarında bir fiyatlama görüyoruz. Euro Türk lirasında 18.22 civarında bir fiyatlama. Euro ve sterlinde yukarı yönlü hareketler görülürken biz 150 bas puanlık bir faiz artışına gittik ve dolar kurunda ufak bir miktar şu an aşağı yönlü hareketler izliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar piyasaların belirsiz olduğu dönemler, burada dolara müdahale olduğu çok açık. Yalnız burada kısa yönlü bir aşağı yönlü veya doları standart bir seviye üzerinde tutmaya çalışan Merkez Bankası olduğu süre içerisinde hareketler bir gece ansızın gelebilir. Bu bir gece ansızın gelebilir dediğim süreç artık baskılamanın son bulduğu ve fiyatların da maalesef önlenemez bir süreç içerisine geldiği bir dönem içerisinde bu vermiş olduğum 18.40 seviyesi altına dolar kuru çekilemez ise hemen söyleyeyim bir gece ansızın 19 liralar, 21 liralar, 23 liralar hatta 25 liralar civarına doğru giden bir dolar TL Türk lirasıyla da karşılaşma ihtimalimiz oldukça fazla olabilir
Dikkatli olunması gereken bir hafta. Her zaman söylüyoruz. Bakın dikkatli olunması gereken bir hafta. Hatta bu Kasım ayı önemli olacak. Geçen seneki Aralık ayını unutmayalım. Unutmayalım dememdeki amaçta da vermiş olduğum stop noktası önemli. Gerçekten hepiniz için önemli bir bölge. Zaten bu bölgenin altında bir kapanış olmadıkça söylediğimiz gibi dolar kurunda hala da aşağı yönlü bir beklenti içerisinde değiliz. Yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Ama düzeltme süreci içerisine girer isek, dediğim bu Elliott teknik analiz yönteminde bulduğumuz rakamlar içerisinde bir düzeltme süreci içerisine girebilir isek ve girersek de o zaman işte belli bir sayılar aralığına doğru bir düzeltme süreci dolar kurunda yaşayabiliriz. Altında dediğim gibi 1610-1594 seviyesi altında bir kapanış görülmedikçe ben hala da yukarı yönlü seviyenin altında devam edeceğini düşünen taraftayım. Bir arkadaşımızın Bitcoin beklentisi vardı. Hemen o beklentiye de değinelim arkadaşlar. Sonra da yayınımızı kapatalım. Oldukça uzayan bir yayın oldu. Altın ve doları Merkez Bankası'na göre sizlerle birlikte bulduk. Hemen Bitcoin'e de bakalım. Evet, Bitcoin'deki sıkışma arkadaşlar devam ediyor. Bitcoin'de şöyle bir süreç var. Bakın tam şuradan 18 bin dolar. Bitcoin'de 18 bin dolar seviyesi önemli. Bu seviyenin altına gelinmedikçe Bitcoin'deki şuradaki sıkışmayı sizlerle birlikte takip edeceğiz. Buradaki sıkışmanın ilk kırılımın geleceği alanda tam şu bölgeden olacak. Bakın şu bölge. Orası da ne? 20.300 dolar seviyesi. Bu 20.300 dolar seviyesini yukarı yönlü kırar ise Bitcoin'de ilk etapta arkadaşlar bakın şurada 25.000 dolarlar seviyesi ve onun üzerinde de Bitcoin'de ben 32.000 dolar seviyesine doğru bir yukarı yönlü yükseliş hareketini bekleyen taraftayım ve buradaki dip sürecinin sona ermesiyle birlikte Bitcoin'de yukarı yönlü 32.000 dolar seviyesine doğru bir yükseliş olacağını düşünüyorum. Burada da gene stop bölgemiz BTC USD'de 18.000 dolar seviyesinden geçen alan olacak. 18.000 doları takipte kalmanız yeterli sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte Merkez Bankası faiz kararının ardından dolarda altında neler olabilir? EYT konusuna girdik. EYT'yi biraz sizlerle birlikte konuştuk. SSK'nın gerçeklerini konuştuk. Emeklilik gerçeklerini konuştuk. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.